Suriye'de silahlı Dürzi gruplarıyla güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı. Çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Girişimler üzerine taraflar arasında ateşkes sağlandı. Ancak İsrail Dürzileri koruma bahanesiyle Suriye'nin başkenti Şam yakınlarında Sahnaya'ya hava saldırısı düzenledi. Salı günü silahlı bir Dürzi grup Şam'ın güneyindeki Ceramane mahallesinde Suriye hükümetine bağlı güvenlik güçlerini pusuya düşürdü. Ondan fazla güvenlik görevlisi hayatını kaybetti. Bunun üzerine Suriye hükümeti bölgeye operasyon başlattı. Bölgeye çok sayıda asker, ağır silah ve tank sevk etti. İsrail hükümeti ise çatışmaların büyümesi için harekete geçti. Dürzi gruplara destek için müdahalede bulunma tehditlerini yineledi. Çarşamba sabahı silahlandırdığı bazı Dürzi grupların Suriye topraklarına geçişini sağladı. Ancak Tel Aviv'in müdahaleleri bununla da kalmadı. Bazı Dürzi liderlerin ve toplulukların çağrısı üzerine İsrail çatışmaların yaşandığı Şam'ın yakınlarındaki Sahnaya bölgesine hava saldırısı düzenledi. Bir Suriyeli güvenlik görevlisi hayatını kaybetti. Lübnanlı Dürzi lider Velid Can Polat çatışmaların durması için devreye girdi. Yaptığı yazılı açıklamada çatışmaların devlet aklı ve Suriye'nin toprak bütünlüğü yönündeki bir tutumla çözülmesi talebinde bulunduğunu belirtti. Şam yönetiminin yanı sıra Türkiye ve Katar dahil bazı ülkelerin yetkilileriyle iletişim kurduğunu kaydetti. Girişimler sonucu çarşamba öğle saatlerinde ateşkesin yürürlüğe girdiğini bildirdi. Tarafları ateşkese uymaya çağırdı. Ayrıca Can Polat, Netanyahu hükümetinin Suriye'ye müdahalesini reddettiğini bildirdi. İsrail dışında kimseye faydası olmayan iç çatışmaların sona ermesi için nihai bir uzlaşı metni hazırlayacağız ifadelerini kullandı. Olaylara ilişkin Ankara'dan da bir açıklama geldi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli X hesabından yaptığı paylaşımda yaşananların taraflar arasında diyalog yoluyla sona erdirileceğine inancımız tamdır ifadelerini kullandı. Açıklamada Tel Aviv'in düzenlediği hava saldırılarına dikkat çekildi. İsrail'in Suriye'deki birlik ve bütünlük çabalarına zarar vermekte olan hava saldırılarını sona erdirmesi gerekmektedir ifadelerine yer verildi. Türkiye'nin Suriye toplumunu oluşturan tüm unsurlar arasında uzlaşı ve barış çabalarına destek vermeye devam edeceği de kaydedildi. Peki bütün bu olaylar hangi provokasyonla başladı? Hazreti Muhammed'i hedef alan bir ses kaydının sosyal medyada yayılması Suriye'de büyük tepki çekti. Peygambere hakaret eden sesin sahibi kayıtta Dürzilerin bulunduğu Süveyda bölgesinde yaşadığını söyledi. Bunun üzerine birçok ilde salı günü gösteriler düzenlendi. Bu olayın üzerine Ceramane mahallesinde yaşanan gerginlik sırasında silahlı Dürziler Şam'a bağlı güvenlik güçlerine pusu kurdu ve çatışmalar büyüdü.